Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün cennet hurmasıyla reçel nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım sizlerle. Çok güzel reçel tarifi, hatta tatlı niyetine bile yiyebileceğiniz bu güzel reçelimiz için 1,5 kilogram cennet hurması kullanacağım. Sizler tabii ki daha az veya daha fazla cennet hurmasıyla da yapabilirsiniz. Hurmalarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. Şimdi kabuklarını soyacağım. İlk önce bu yeşil yaprak kısımlarını bıçak yardımıyla güzelce çıkarıyorum. Sonrasında kabuklarını ince ince soyacağım. Reçel için özellikle sert hurmalar seçtim. Sizler tabii ki daha yumuşakla da yapabilirsiniz. Onun için de arkadaşlar ayrıca bir tarif vereceğim. Yumuşak hurmalarla nasıl reçel yapılır? İleriki dakikalarda sonuna kadar izlerseniz dikkatli, o şekilde de nasıl yapabileceğinizin tarifini ayrıca söyleyeceğim sizlere. Hurma reçelini daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hurma seviyorsanız reçelini de mutlaka seversiniz arkadaşlar. Hatta hurmayı sevmeyenler bile reçelini sevebilir. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hurmamızın üzerinde çürük kısımlarını da bıçak yardımıyla alabiliriz arkadaşlar. Bütün hurmalarımı soyduktan sonra artık şimdi dilimleme kısmına geçiyoruz. Bütün hurmalarımı soyma işlemi bittikten sonra artık dilimleme kısmına geçiyoruz. Ortadan ikiye kesmiş olduğum hurmamı tekrar iki parçaya bölüp sonrasında çok minik olmayacak şekilde doğruyorum arkadaşlar. Zaten pişince küçüleceği için çok da fazla ufaltma gereği duymadım. Bu şekilde bütün hurmalarım bitene kadar doğrayacağım. Sizin tabi hurmalarınız büyükse arkadaşlar, büyük hurmalarınızı da ortadan kestikten sonra 3 parçaya bölüp o şekilde doğrayabilirsiniz. Hurmalarım da sert ve katı olduğu için dilimleme işlemim daha rahatlıkla oluyor. Yumuşak olsaydı arkadaşlar biraz dilimlerken daha hassas davranmam gerekirdi ezileceği için. Sizler de eğer bu şekilde sert ve katı hurmalarla yaparsanız reçeliniz daha güzel tane tane olur. Bunu da belirtmek istedim. Bütün hurmalarımı doğradım. Şimdi büyük geniş tencereme hurmalarımı ekliyorum. Reçellerinizin güzel pişmesi için büyük ve geniş tencere kullanırsanız reçeliniz daha güzel ve kıvamlı pişer arkadaşlar. Su ve şeker de ekleyeceğimiz için ufak tencerede rahat yapamayacağımızdan dolayı büyük ve geniş tencere kullanalım. Hurmalarımın üzerine soğuk su ilave ediyorum. Yaklaşık 10 su bardağı kadar su ekleyeceğim. Ben arkadaşlar biraz reçeli sulu yapıyorum. Sizler daha koyu kıvam seviyorsanız suyu azaltabilirsiniz. 1,5 kilogramlık hurmaya 2 kilo su eklemiş oluyorum. Klasik 200 ml'lik su bardağıyla da 10 su bardağı su eklemiş oldum. Ortagöz ocağımda bir taşım kaynana kadar kaynatacağım. Benim hurmalarım sert olduğu için arkadaşlar ben bu işlemi yapacağım. Eğer sizin hurmalarınız yumuşaksa ilk önce şerbetini kaynatmanızı öneririm. Hurmalarınız yumuşaksa kesinlikle bu şekilde pişirmeyin. İlk önce 1,5 kilogram toz şeker, 2 kilogram suyu 10 dakika kaynattıktan sonra hurmalarınızı şerbete ekleyerek pişirin. Benim hurmalarım sert olduğu için bu şekilde soğuk suya ekledim. Bir taşım kaynayana kadar kaynatacağım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir iki taşım kaynamış olan hurmalarımın üzerine toz şekeri ekliyorum. Toz şekerde yine klasik su bardağıyla 9 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. 1,5 kilogram hurmanın üzerine 10 su bardağı su eklemiştim. 9 su bardağı kadar da toz şeker ekliyorum. Sizler çok fazla tatlı sevmiyorsanız 8 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar eğer şeker oranını düşürürseniz taneleri yumuşar ve ezilir. Bunu da dikkate almanızı tavsiye ederim reçellerinizde. Reçellerinizde az şeker eklediğinizde tanelerinde ezilme ve yumuşama olur. Şeker
reçelinizin tanelerini sıkar ve daha bütün halde tane tane pişmesine sebep olur arkadaşlar. Bu sebeple bazen şekeri az sevenler yoruma yazıyorlar. Ben çok şeker sevmiyorum, daha az ekleyebilir miyim diye. Tabii ki az ekleyebilirsiniz ama bunu da göz önüne almak zorundasınız. Yani az şeker kullandığınızda reçelleriniz ezilebilir. Bunu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Reçelimizin üzerinde biriken köpükleri de, o kötü görüntü olan köpükleri de almayı ihmal etmeyelim kaşık yardımıyla. Size benim reçelimin suyu fazla gelmiş olabilir. Evet, biraz fazla ama ben her zaman belirtiyorum. Benim çocuklarım reçelin tanesinden daha çok suyunu sevdiği için ben suyu fazla kullanıyorum. Ama size belirttiğim gibi eğer siz koyu taneli seviyorsanız 1,5 kilogramlık hurmaya 1,5 kilogram su da ekleyebilirsiniz. Ve ona göre şeker oranını da 1,5 kilograma yakında ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişen reçelimin üzerine 1 adet taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Limon suyu hurmamızın o ağır kokusunu alacak ve daha güzel bir lezzet ve aroma katacak. 1 tatlı kaşığı kadar da ben derin dondurucuda saklamış olduğum portakal kabuğu rendesini de ekleyeceğim. Sizler taze portakalın kabuğunu soyup o iç kısmındaki beyaz kısmı aldıktan sonra ince ince doğrayıp o şekilde de ekleyebilirsiniz. Yani 1 adet portakal kabuğu rendesi eklemiş oluyorum reçelime. Bu portakal kabuğuyla da çok güzel koku ve aroma vermiş olacak reçelime. Tarçın seviyorsanız arkadaşlar 1 adet kabuk tarçın da eklemenizi tavsiye ederim. Daha güzel, lezzetli olur. Benim çocuklar pek sevmediği için o sebeple eklemedim tarçın ama sizler seviyorsanız eklemenizi tavsiye ederim. Bu arada reçelim güzel, kıvamlı, kısık ateşte kaynıyor. Ben reçellerimi uzun uzun kaynatıyorum arkadaşlar. O sayede rengi ve kıvamı daha güzel oluyor. Reçellerinizi az kaynattığınızda meyveleri çok pişmediği için birkaç gün sonra o meyvelerde yumuşama olur. Ben hep bu şekilde ağır ağır uzun süre kaynatarak hem reçellerin rengini ve kıvamının daha güzel olmasını sağlıyor. Sizler de mutlaka uzun uzun kısık ateşte kaynatarak reçelinizin daha güzel kıvam almasını sağlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu, 1 adet de limon suyumu ekledikten 10 dakika sonra da limon tuzumu ekliyorum arkadaşlar. 3 parça limon tuzumu da ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Çok fazla karıştırarak tanelerinde reçelimin zarar görmesini istemiyorum. Ve tekrar ocağımın altını kısacağım. Kısık ateşte yine tekrar kıvam alana kadar kaynamaya bırakacağım reçelimi. Ara ara da tabii ki üzerinde biriken köpükleri de almayı ihmal etmiyorum. Videolarda tüm ayrıntıları size anlatmış olsam da bazen unuttuğum kısımlar olabilir arkadaşlar. Sizlerin aklına geldiği, sormak istediğiniz soruları yorum yerine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince gördüğüm bütün yorumlara geri dönmeye çalışıyorum. Ben reçellerime daha fazla su eklediğim için kıvam alması daha çok geç oluyor. Yaklaşık yarım saat kadar bu süreyi uzatmış oluyorum arkadaşlar. Tabii ki siz su oranını daha az eklerseniz daha kısa sürede pişebilir reçeliniz. 2 saat kadar kısık ateşte kaynatmış olduğum reçelim yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Çok kısık ateşte pişirdim 2 saatte. Bu süre size uzun gelmesin. Daha güzel kıvamlı olması için ağır ateşte uzun süre pişirirseniz reçelleriniz daha güzel renk ve kıvam alır. Kaşık yardımıyla damlalarını kontrol ederek reçelimin olup olmadığını anlayacağım. Ağır ağır damlıyorsa reçelim artık olmuş demektir. Sizler çok az reçelinizden alıp soğutarak bu kıvamı anlayabilirsiniz. Artık reçelim olmuş. Altını kapatıyorum. Cennet hurması reçelimiz oldu arkadaşlar. Rengi, kıvamı görüyorsunuz. Ağır ağır kaynattığım için çok güzel bir renk ve kıvam aldı. Hiç de dağılmadan pişti. Reçeli de sıcak sıcak kavanozlara koydum. Sıfır kapakla sıkıca kapattım. Bu sayede daha uzun ömürlü vakumlu kavanozlarda saklayabileceğim reçellerimi.
Size de reçelimin kıvamını göstermek istiyorum. Şu an birazcık reçel ılık olduğu için size bu kıvam cıvık gelmesin. Sonrasında soğuyacağı için daha biraz koyulaşacak bir kıvam haline alacak. Şöyle bir tane de tanesini size yakından göstermek istiyorum. Tatlı niyetine bile yiyebileceğiniz çok güzel bir reçel oldu arkadaşlar. Benim hurmalarım sert olduğu için gördüğünüz gibi hiç ezilmeden tane tane pişti. Tabi sizin hurmalarınız yumuşaksa arkadaşlar ilk önce şerbetini kaynatın, sonrasında hurmanızı ekleyin. Yine sormak istediğiniz tüm soruları yorum yerine yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Sizler de kısık ateşte ağır ağır pişerek bu güzel rengi, kıvamı yakalayabilirsiniz. Bugün de güzel hurma reçeli tarifiyle sizlerle oldum. Umarım sizleri fazla sıkmamışımdır. Tüm püf noktalarıyla ayrıntılı bir şekilde elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Malzemelerini de tüm ayrıntılarıyla açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.